Refah operasyonu askeri bir operasyon değil. İsrail küresel değerleri yıpratan bir sorun. Demokratik değerleri yıpratan bir sorun. Hala Netanyahu gibi ultra-ortodoks, Ben-Gvir gibi yani Arapları keseceğiz, öldüreceğiz, mahvedeceğiz, katledeceğiz gibi figürlerin kabinede bulunduğu bir hükümet nasıl desteklenebilir veya burada nasıl bir protesto dalgası olmayabilir? Bu ayrı bir soru işareti. İsrail Gazze'nin Refah bölgesine saldırdı. Burası çok kritik bir noktaydı. Saldırılar ne durumda? Bundan sonra ne olacak? Evet, yani en istenmeyen senaryolardan bir tanesini yaşıyoruz aslında şu anda. Başından beri aslında istenmeyen ve bunun buraya geleceği belli olan bir senaryoydu. O senaryoda Filistinlerin ve özel olarak Gazze'lilerin bir soykırım ve işgal sürecine uğramasıydı. Fakat dünya, özellikle batılı ülkelerin İsrail'e verdiği destek neticesinde buna engel olamadı. Ve geldiğimiz noktada Kuzey Gazze'den yaklaşık 5 aydır sürülen Filistinlerin 60 kilometrelik çok küçük bir alanda aslında balık istifi şeklinde yaşar şeklinde sıkıştırıldığı bir ortamdayız. Ve bunların insani dramı zaten ortada. Açlık meselesi, insani yardımın ulaştırılmaması, İsrail'in işte Kerem Shalom sınır kapısını, Refah sınır kapısını ele geçirmesiyle tamamıyla sıkıştırılan bir topluluktan bahsediyoruz. Ve bunun üzerine de İsrail gibi bir devletle karşı karşıyasınız. Onun askeri bir işgal süreciyle karşı karşıyasınız. İnsan haklarından, herhangi bir evrensel değerden, herhangi bir değer yargısı olmayan bir devletle, bir orduyla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Yine tabii bütün uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletler olsun veya diğer sivil toplum oluşumları olsun, bölgesel siyaset bunu engellemek için elinden geleni yapıyor. Açıkçası bu noktada küresel siyasete, küresel toplumsal vicdana çok da bir şey diyecek noktada değiliz. Ama maalesef Batı siyasetinin bu anlamda İsrail'le takıntılı bir ilişki modeli ve hiçbir şekilde onu gerçek anlamda destekten mahrum bırakmama durumu Refah'taki insani dramın çok daha katlanmasına yol açıyor. Oradan gelen görüntüler hepimizi, Türkiye kamuoyu da başta olmak üzere, hepimizi derin bir şok halinde bırakıyor. Yani böyle bir şeyin nasıl ve neden yaşanabileceğini günlerdir sorguluyoruz. Bunun açıklaması yok. Geçmişteki soykırım meselelerinde açıklaması olmadığı gibi bu yapılanın bir açıklaması yok. Yani bu noktada halen bu tür bir soykırımın gözlerimizin önünde yaşanıyor olmasını ve bunu engellenememesinin açıklanabilir bir durumu maalesef yok. Tabii ki siyaset açısından yorumladığımızda Refah işgalinin, Refah bölgesinin işgalinin özellikle Mısır'la ilişkilerde, şimdi Kuzey Gazze'den başlayan işgal sürecinde İran'la İsrail arasında gerilim zirveye tırmanmıştı. Hatırlarsanız işte Nisan başında biz İran-İsrail çatışmasını ve bölgesel savaş ihtimalini konuşuyorduk. Fakat bu tabii her ne kadar bir dehşet dengesi olayı yaşansa da, yani karşılıklı saldırılar olsa da bir bölgesel çatışmaya dönüşmedi. Refah bölgesinin işgali ise dediğimiz gibi bunu tekrarlamak gerekiyor belki, çok küçük bir alan ve çok küçük bir alanda 1,5 milyon insandan bahsediyoruz. Yani bu gerçekten akıl almaz bir soykırım ve katliam sürecini beraberinde getirebilir. Dünyanın endişelendiği en temel noktalardan biri bu. Mısır neden bu konuda özellikle İsrail'in Refah işgaline karşı, yani hepsine karşıydı fakat Refah konusunda özellikle bu noktada bütün siyasi manevralarını mobilize etmiş gözüküyor. Çünkü İsrail'in bir diğer özelliği de şu: Filistin meselesini veya kendi güvenlik kaygılarını kullanıp bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak. Yani bu ne demek? Mesela Filistinlerin bulunduğu ülkelere ya da Filistinle ilişkili grupların bulunduğu ülkelere askeri operasyon alanı haline dönüştürebiliyor İsrail.
Yani bu noktada sadece içeride, yani Filistin'de bir İsrail işgali ve soykırımından bahsedemiyoruz. Aynı zamanda bunu gerekçe gösterip sanki bütün ülkeler, bütün devletler, bütün aktörler İsrail'in güvenliğini sağlamak, güvenliği için çalışmak, güvenliği için çabalamak, onun bütün hassasiyetlerini kabul etmek gibi bir mecburiyet içerisindeymiş gibi, ki İsrail'in böyle hiçbir derdi olmadı kurulduğu tarihten itibaren. İsrail bu tür konularda bölge ülkelerini operasyon haline dönüştürmekten çekinmiyor. Yani bunu biz Lübnan'da gördük. İşte Filistinli grupları bahane ederek buraya çeşitli müdahalelerde bulunduğuna şahit olduk. Ürdün'le ilişkilerinde geçmişte zaman zaman bu şekilde gerilimlere şahit olduk. Suriye'de keza görüyoruz. Şu anda işte Şii milisler veya farklı işte aktörleri. Irak'ta bazen zaman zaman bu tür eylemlere şahit oluyoruz. Şimdi dolayısıyla Refah'taki olası bir operasyon, Filistinlerin göç güzergahında bulunan ya da yeni bir insani merkez, insani alan durumunda bulunan Sinay'ı riske atıyor. Geçmiş dönemde İsrail'in burayı işgal altında tuttuğunu hatırlarsak eğer, Mısır buranın da yeni bir Lübnan, yeni bir Suriye, yeni bir nasıl diyelim Gazze olmasından endişeleniyor ki bu konuda da haksız değil. İsrail hem Filistin devletinin çözülmesinde, Filistin devletinin birlik, bütüncül bir aktör olmasını engelleyen, hem de bölge devletlerinin çözülmesine de katkı sağlayan bu sorun, yani bu gerekçeler üzerinden İsrail'in güvenliğini sağlama tırnak içerisinde gerekçeleri üzerinden bölge devletlerin çözülmesini de hızlandıran bir aktör. Unutmayalım, Golan Tepeleri yeni bir işgal alanı değil. 1967'den itibaren işgal edilmiş bir bölge. Suriye'yi adeta operasyon bölgesine dönüştürmüş bir bölge. Dolayısıyla bölgede inanılmaz bir şekilde hem revizyonist olan, bölge devletlerinin çözülmesine yol açan, hem de işgal rejimini sürekli genişleten bir aktör. Ve maalesef bunu da batılı devletlerin desteğiyle yapıyor. Yani asıl bizi endişelendiren, yani modern devlet sisteminin işte ulusal, işte teritoryal dediğimiz, egemenliğe saygı dediğimiz, Birleşmiş Milletler'de vücut bulan ve Batı'nın iyi kötü şekillendirdiği devlet sisteminin yine Batı eliyle Orta Doğu'da İsrail'i destekleme üzerinden çözülmeye çalışıldığını, yıpratılmaya çalışıldığını, bir şekilde bozulmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Özellikle Filistin örneği üzerinden. Oraya sığınan 1,5 milyon Filistinli ne yapacak? Yani orada kalsalar bile artık yardım geçişleri durdu. Refah tek insani yardımın geçtiği yerdi. Bundan sonra nereye gidecekler, ne yapacaklar? Evet, yani bir boşaltma alanı şeklinde bir şey oluşturulmuş Refah'ın belli bir bölgesinde. Ama dediğimiz gibi bunun bir izahatı yok. Yani Refah operasyonu askeri bir operasyon değil. Bunun adını koyalım. Ve İsrail küresel bir sorun. İsrail küresel değerleri yıpratan bir sorun. İnsan haklarını yıpratan sorun. Demokratik değerleri yıpratan bir sorun. Bölge devletlerinin egemenliklerini yıpratan bir sorun. Dolayısıyla bu sorunla küresel bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Başından itibaren giden normatif bir kriz var ve Refah'ta bu işin daha çok düğümlendiğine şahit oluyoruz. Şimdi buraya insani yardım gitmiyor. Birleşmiş Milletler her gün bunu ifade eden yayınlar yapıyor. Bütün organlarıyla, genel sekreteriyle. Keza diğer insani kuruluşlar da aynısını yapıyor. Medyaya aktarılanlar benzer şekilde. Ama siz İsrail'e bırakın geri adım attırmayı, herhangi bir başka insani yardımı teşvik ettirebilecek bir faaliyeti dahi kabul ettiremiyorsunuz. Dolayısıyla Refah askeri bir operasyon alanı değil. Ya küçücük bir alanda siz neyi bitirmeye çalışıyorsunuz ki? Şimdi Refah'ta 1,5 milyon insanın içerisinde küçücük bir alanda Hamas'la ne alakası var? Hamas'ın burada olmasının veya olmamasının ne gibi bir zararı var? Yani normal şartlar altında küçücük bir alanda siz zaten Gazze'nin büyük bir kısmını, %90'ını 95'ini işgal etmişsiniz. Katliama ve insani soykırıma yol açmışsınız. Keza şimdi mesela yine bir haber düştü. Kuzey Gazze'de Hamas üyelerinin yeniden gruplandığı, ortaya çıktığı şeklinde bir gelişme. Şimdi böyle bir durum var.
Hamas'ı da bu topraklardan atmanız mümkün. Gazze'yi komple işgal ettiğiniz 67-2005 tarihlerinde Hamas'ın kurulduğunu unutmayalım. Şimdi Gazze dediğimiz yer 67 yılında işgal edilmeye başladı ilk olarak İsrail tarafından. Şimdi Hamas 1980'li yılların sonunda ortaya çıktı. Yani sizin işgaliniz altında. Siz soykırım yaptıkça, siz katliam yaptıkça insanlar direnişinden vazgeçecek diye bir şey yok. Hamas'ı bitirmek diye bir şey yok. Mümkün olan bir şey değil. Mümkün olan bir siyaset değil. Lübnan'da da var, Katar'da da var, Hamas'ın dış liderliği var, farklı yerlerde Filistinli gruplar var. Bu insanlar yeniden direnişe geçmesi mümkünken dolayısıyla buradaki amacın İsrail'in iç kamuoyunu da incelemek gerekiyor. Nasıl böyle bir hükümete destek verebiliyorlar hala? Çünkü bazı kamuoyu yoklamalarında %50'ye yakın desteğin olduğuna yönelik bazı ifadeler okudum açıkçası ben. Özellikle aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in söylemleri dikkat çekiyor. Refah konusunda da Hamas tamamen ortadan kalkana kadar durmayacağız, devam edeceğiz dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu? Hala Netanyahu gibi ultra ortodoks, Ben-Gvir gibi yani Arapları keseceğiz, öldüreceğiz, mahvedeceğiz, katledeceğiz gibi figürlerin kabinede bulunduğu bir hükümet nasıl desteklenebilir veya burada nasıl bir protesto dalgası olmayabilir? Bu ayrı bir soru işareti ve Orta Doğu'da dikkat çekilmeyen Yahudi radikalliğine yönelik bir şey. Yani bu başta söylediğimiz Yahudi radikalizminin herhalde temsilen ulaştığı en önemli nokta. Ben son 20 yılda 2010-15 yılda diyelim Arap ayaklanmalarıyla gelişen süreçte bölgede DAEŞ terörizmi, Esad rejiminin katliamları ve son olarak İsrail. Yani baktığımda katliam ve terörizm boyutunda bu üç aktörün ulaştığı ve İsrail'in tabii onları bilmiyorum yani bu konuda gerçekten aştığını da söyleyebiliriz. 1,5 milyon insanı küçücük bir alanda hedef almanın herhangi bir açıklaması yok. Bu mesela Ben-Gvir'in temsil ettiği gruplar söz konusu. Biz şimdi Ben-Gvir'den bahsediyoruz ama Şas Partisi, Tevrat Partisi, Birleşik Tevrat Partisi bunlar inanılmaz radikal gruplar. Farklı tabii birbirlerine karşı olma durumları var ama şimdi Mescid-i Aksa'da keçi kesme, işte hamursuz bayramları, oraları kendi toprakları, kendi kutsal alanları gibi kabul etme, yok Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etme, işte Mescid-i Aksa'yı yıkma gibi gerçek anlamda her sene, yani biz şimdi Gazze işgalini konuşuyoruz ama Eskişehir dediğimiz bölgede, Şam Kapısı dediğimiz bölgede, Kubbetüs Sahra'nın bulunduğu, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerlerde her sene insanlar ibadetlerini yaparken bu tapınak hareketlerinin saldırılarına uğruyorlar. İşte keçi kesmeye çalışıyorlar. Onların inancına göre keçi kesince orası kendilerinin oluyor, korunmuş oluyor, ibadet alanı oluyor. Böyle ilginç bir radikalizm var ve bu radikalizm İsrail siyasetinin aslında ana damarlarından bir tanesi. Ben-Gvir dediğiniz İshak Rabin'i ölümle tehdit etmiş bir insan zamanında Filistin'le Yasser Arafat'la barış imzalarken Amerika'da terör örgütü olarak kabul edilen bir gruba üye olmuş bir kişi ve 1990'larda yine Netanyahu'yla bir şekilde o dönem işte barış görüşmelerine karşı olan figür de Netanyahu. 2000'lerde Ariel Sharon'u gördük değil mi? Onun radikalizmini. Yani İsrail siyasetinde böyle bir radikalizm var ve bu radikalizm ana damar. Bizim konuşmamız gereken Deir-i Yasin'e kadar giden, yani 48'lerde Deir-i Yasin katliamına, zorbalığına kadar giden bu ana damarı tartışmak ve meseleyi bu şekilde anlamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bakın Orta Doğu'da her türlü radikalliği özellikle İslam olduğu zaman eşitlendirme konusunda çok hızlı hareket eden medya, batılı medya veya diğer organlar söz konusu olabiliyor. Ama burada bütün radikalliği aşan bir Yahudi radikalliği söz konusu. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda ve refahta kitlenen o soykırım, katliam sürecini askeri hiçbir anlamı olmayan ve bütün insani değerleri yok sayan sürece evrilen meseleleri dikkate aldığımızda Yahudi radikalliğini de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Refah'taki olası bir operasyon Filistinlerin göç güzergahında bulunan ya da yeni bir insani merkez, insani alan durumunda bulunan Sinay'ı riske atıyor.